Merhaba dostlar. Bugün size anlatacağım hikaye, kan dondurucu ve gerçek bir hikayedir. Her şey 1959 yılının dondurucu bir kış gecesi başladı. Sovyetler Birliği'nin en deneyimli dağcılarından oluşan 9 kişilik bir ekip, Rusya'nın Ural Dağları'na doğru yola çıktı. Bu onlar için sıradan bir kamp yolculuğu değildi. Hepsi eğitimliydi. Hepsi sert hava koşullarına alışkındı. Ve hepsi hayatta kalacak kadar tecrübeli insanlardı. O dağlarda bir şey oldu. Öyle bir şey ki aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala kimse gerçekte ne yaşandığını açıklayamıyor. Bugün bu olay tarihin en korkunç ve en gizemli vakalarından biri olarak biliniyor. Dyatlov Geçidi Vakası. Ve inan bana, birazdan duyacakların normal değil. Çünkü bulunan cesetler sıradan bir ölümün izlerini taşımıyordu. Bazılarının gözleri yoktu, birinin dili kopmuştu, bazılarının kaburgaları içeriden parçalanmıştı. Ve en korkuncu, hepsi çadırlarını içeriden yırtıp kaçmıştı. Hem de -30 derecede çıplak ayakla. Peki insanı ölümüne donacağını bile bile gece yarısı dağın ortasına fırlatacak kadar korkutan şey neydi? Hazırsanız başlıyoruz. ...25 Ocak 1959'da Igor Dyatlov liderliğindeki grup Ural Dağları'na doğru hareket etti. Amaçları zorlu bir rotayı tamamlayıp Sovyetlerin en prestijli dağcılık seviyesine ulaşmaktı. Bu insanlar amatör değildi. İçki yoktu, eğlence yoktu. Her şey disiplinliydi. Yolculuğun ilk günlerinde ekipten Yuri Yudin rahatsızlandı. Eklem ağrıları dayanılmaz hale gelince geri dönmek zorunda kaldı. O gün büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama yıllar sonra herkes aynı şeyi söyleyecekti. Şanslı olan tek kişi oydu. Çünkü geri kalan 9 kişi o dağdan asla dönemedi. Grup son olarak Ölü Dağ anlamına gelen Kolatsyakl bölgesine ulaştı. İsmi bile ürkütücüydü. Yerel Mansi halkı yıllardır oradan uzak duruyordu. Ve işte her şey tam burada başladı. Şiddetli kar fırtınası nedeniyle yönlerini kaybettiler. Gece çökmüştü. Görüş sıfıra yakındı. Igor Dyatlov çadır kurup sabahı beklemeye karar verdi. Fakat o sabah hiç gelmedi. Haftalar geçti, ekipten haber alınamadı, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve 26 Şubat günü arama ekipleri çadırı buldu ama gördükleri manzara akıllara sığmıyordu. Çadır dışarıdan değil, içeriden parçalanmıştı. Sanki içeridekiler panik içinde bıçakla kumaşı kesip kaçmış gibiydi. Düşünsene, dışarıda -30 derece var, tipi var, karanlık var ve sen tek sığınağını kendi ellerinle parçalayarak dışarı kaçıyorsun. Neden? Daha korkunç olan neydi? Kar üzerinde ayak izleri bulundu. Ama burada da korkunç bir detay vardı. Ayak izleri düzensiz değildi. Koşma izi yoktu. Sanki 9 kişi hipnotize olmuş gibi tek sıra halinde yürüyerek dağın aşağısına inmişti. Bazıları yalını yaktı. Bazılarının üstünde sadece iç çamaşırı vardı. Ve sonra cesetler bulunmaya başladı. İlk 2 ceset bir ağacın altında bulundu. Küçük bir ateş yakmaya çalışmışlardı. Ama donarak ölmüşlerdi. Birinin elleri parçalanmıştı. Diğerinin ağzından gri bir sıvı geliyordu. Sanki korkunç bir baskıya maruz kalmış gibiydiler. Sonra Igor Dyatlov bulundu. Yüzünde darbe izleri vardı. Yumrukları sıkılıydı. Sanki son ana kadar biriyle mücadele etmişti. Ama asıl dehşet, aylar sonra karlar eriyince ortaya çıktı. Kalan 4 ceset bulunduğunda
Olay artık normal bir ölüm vakası olmaktan çıkmıştı. Lyudmila Dubinina'nın dili yoktu. Evet, dili tamamen kopmuştu. Gözleri de yoktu. Kaburgaları içeriden ezilmişti ama vücudunun dışında ciddi bir yara yoktu. Doktorlar bu kuvvetin bir insan tarafından uygulanamayacağını söyledi. Bir diğer cesedin kafatası parçalanmıştı. Ama yine dışarıda neredeyse hiç yara yoktu. Sanki içeriden ezilmişlerdi. Daha da korkuncu, cesetlerin kıyafetlerinde radyasyon bulundu. Evet, radyasyon. Peki o dağın ortasında radyasyonun ne işi vardı? İşte o andan sonra teoriler başladı. Bazıları Sovyetlerin gizli silah testleri yaptığını düşündü. Belki ekip yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Belki gökyüzünde gördükleri ışıklar deneysel silahlardı. Çünkü o gece bölgede turuncu küreler görüldüğüne dair ifadeler vardı. Bazıları ise olayın insan işi olmadığına inanıyor. Yıllardır en çok konuşulan teori şu: dağda yalnız değillerdi. Çünkü ekip kameralarında bulunan bir fotoğraf hala tartışılıyor. Fotoğrafta karanlığın içinde duran siyah bir silüet görülüyor. Kimileri bunun başka bir dağcı olduğunu söylüyor. Ama bazıları bunun insan olmadığını düşünüyor. Ve işin en korkunç tarafı şu: bugüne kadar kimse kesin gerçeği öğrenemedi. Dosyalar yıllarca Sovyet hükümeti tarafından gizlendi. Otopsiler eksikti. Raporlar çelişkilerle doluydu. Sanki biri gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyordu. Belki gerçekten askeri bir deney gördüler. Belki yanlışlıkla korkunç bir şeye tanık oldular. Ya da o dağda insanların açıklayamadığı başka bir şey vardı. Ama kesin olan tek bir şey var. O gece 9 deneyimli insan ölümden daha korkunç bir şey gördü. Ve ne gördülerse onları çadırlarını parçalayarak karanlığın içine kaçmaya zorladı. Peki sen ne düşünüyorsun? Bir askeri deney mi? Bir yaratık mı? Yoksa gerçekten paranormal bir şey mi vardı? Yorumlara mutlaka yaz. Ve görünmeyenin ardındaki en karanlık sırları birlikte keşfetmek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bazen gerçekler korku filmlerinden bile daha korkunçtur.